Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Apple'ın kulaküstü kulaklığı AirPods Max'i 2 haftadır aktif şekilde kullanıyorum. Bugün sizlere aktif bir kullanımda bu kulaklığın iyi ve kötü yönlerinden söz edeceğim ve videonun sonunda bu kulaklığa 5699 TL verilir mi sorusunun cevabını vereceğim. Bu kulaklığın kutu açma videosunu daha önce paylaşmıştım. Buradan izleyebilirsiniz. Aslında bu videodan önce onu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Arkadaşlar, bir kulaklığı iyi yapan 3 unsur vardır: ses kalitesi, pil ömrü ve konfor. Bağlantı ve ses kalitesiyle başlayalım. Bu kulaklığı iPhone'lara bağlamak aşırı derecede kolay. Zaten cihazı kılıfından çıkardığınız anda etrafta bir iPhone varsa hemen bağlantı isteği gönderiyor ve bağlan dediğiniz anda iş bitmiş oluyor. Daha da güzeli, bu kulaklık sizin cihazınızla değil, Apple ID'nizle senkronize oluyor. Yani aynı Apple ID ile kullandığınız bir iPad ya da Mac varsa onlarla da otomatik olarak eşleştirmiş oluyorsunuz. Ben hem kulak içi AirPods hem de AirPods Max kullanıyorum. Bu 2 haftada şöyle bir problem yaşadım. Her ikisi aynı ortamdayken telefonum hiçbirisine bağlanmadı. Sanırım hangisine bağlanacağına karar veremedi. Dolayısıyla ben listeden işte AirPods'a bağlan ya da AirPods Max'e bağlan demek zorunda kaldım. Yani ne güzel dertlerimiz var değil mi? Allah başka dert vermesin. Ses kalitesi gerçekten mükemmel. Hele bir film izlediğinizde sesi 360 dereceden vermesi şahane. Bu kulaklığın özelliği, sesin geldiği yönü kafanızın konumuna göre değil, sesin kaynağının konumuna göre belirlemesi. Yani kulaklık kulağımdayken film izlediğimde mesela ses sağdan geliyorsa, kafamı böyle çevirdiğimde de yine bu yönden gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu özellikle gerçeğe daha yakın bir ses deneyimi elde etmiş oluyorsunuz. Sesi açma kapama tuşu bu Digital Crown'da çok kolay. Ve elime attığımda hemen bulabiliyorum. Yani diğer tuşla asla karıştırmıyorum. Ses geçirgenliği özelliği neredeyse mükemmel. Yani ortam seslerini tamamen kes dediğinizde gerçekten ortamdan hiçbir şey duymuyorsunuz. Yani sesleri o kadar geçirmiyor ki kullanırken başlarda garipsedim. Bir süre sonra ama tabii ki de alıştım. Şimdi gelelim konfora. Arkadaşlar, bu kulaklık için söyleyebileceğim bir tane kelime var: ağır. Gerçekten çok ağır. Zaten elinize aldığınızda ne kadar ağır olduğunu fark ediyorsunuz. Şimdi kafama taktığımda aslında bu kulaklık kısımları kulağıma tam oturduğu için gerçekten bir konfor sağladı. Ama bir saatten fazla kullandığımda özellikle kafa bandı kafamda çok baskı yaptı ve çok ağrı hissettim. Dolayısıyla bir saatten fazla kullanımda yeterli konforu sağlıyor mu emin değilim. Bir de kılıfına takmak çıkarmak da biraz zahmetli. Yani tek elle yapamıyorsunuz. Hatta iki elle yapmak bile neredeyse zor. Ve çok ağır, çok büyük. Kılıfına taktığınız zaman küçülmüyor. Tam tersi, kılıfın ekstra ağırlığı üzerine yükleniyor. Yani çantada taşımak için çok ideal bir cihaz değil. Yani dolayısıyla konfordan yüksek bir puan verebilir miyim? Hayır. Gelelim pil ömrüne. Yani bu kulaklığın pil ömrü size şarj ettirmeyi neredeyse unutturuyor. Yani bunun bir açma kapama tuşu yok. Dolayısıyla tasarruf moduna geçmesi için kılıfına takmamız gerekiyor. Ama kılıfına taktıktan sonra gerçekten çok yavaş gidiyor şarjı. Ben denemek için 2 gün boyunca kılıfında tuttum ve şarjı sadece %3 azalmıştı. Bu da kılıfında neredeyse 2 ay boyunca şarj etmeden durabilir demek. Aktif bir kullanımda, yani ben günde 1,5-2 saat ortalama kullandım. Bir haftadan daha uzun süre şarjı gitti. Yani bir kulaklık için gerçekten ideal bir pil ömrü. Evet, kulaklığın iyi ve kötü özelliklerini saydık. Şimdi gelelim asıl soruya. Bu kulaklığa 5699 TL verilir mi? Yani biraz düşünelim. 5699 TL'ye başka ne alınabilir? Mesela 11 tane koyun alabiliriz ya da 170 tane hindi. Veya 180 tane tavuk, 2000'den fazla civciv. Yani hiç fena değil. Yani ben bu kulaklıkta piyasadaki rakiplerinden 2 kat daha pahalı olmasını gerektirecek bir şey bulamadım. Konforuna düşük puan veriyorum. Pil ömrü ve ses kalitesine gerçekten çok yüksek puan veriyorum. Ama yine de aynı ses kalitesini benzer rakiplerinde de sanki bulabilirmişsiniz gibime geliyor benim. AirPods Max ile ilgili fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.